Aslında biz e-ticaret satıcıları için nerede sattığımızın çok fazla önemi yok. Geçtiğimiz günlerde Amazon çok fazla televizyon reklamları yapmaya başladı. Özellikle Türkiye'deki etkinliğini yavaş yavaş artacak gibi gözüküyor. Fakat tabii ki Türkiye'nin e-ticaret dinamiklerini oluşturan en büyük e-ticaret sitelerinin bir numarası bana göre Trendyol, 2 numara hepsi burada. Peki düşündüğümüz zaman hani Amazon bu işin neresinde olacak? Televizyon reklamları yaptığı için Türkiye'de daha fazla satıcıya ve daha fazla müşteriye ulaşabilecek mi? En büyük soru işareti bu. Ama tabii ki ben ve benim gibi satıcıların çoğu tüm bu dinamikleri kontrol etmiyor. Bizim kontrol ettiğimiz en büyük şey genellikle istatistikler. Yani gözümüzün gördüğü istatistikler bizim neyi söylüyorsa biz de ona göre aslında nerede satacağımıza daha iyi karar veriyoruz. Şimdi şöyle bilgisayarımdan ben size göstereyim. Nelere dikkat ettiğimi göstereyim. Bir e-ticaret satıcısı olarak bir ürünümü alıp Amazon Türkiye'de mi satayım? Hepsi burada da mı satayım yoksa Trendyol'da mı satayım? Buna karar vermem gerekiyor. Ama ben bugün hepsi buradayı incelemeyeceğim. Bugün sadece Trendyol'la Amazon Türkiye karşılaştırmasını yapacağım. Ve bu sayede satıcılar nerede satış yapmak istiyorlarsa, hangi pazar yerlerinde ürünlerini koymak istiyorlarsa onlar için karar verici bir deneme olacak aslında. Şimdi şöyle göstereyim ben size. İlk olarak ekranımda Trendyol'un ana sayfası açık. Burada herhangi bir kategoriye girdim. Ben daha öncesinde bunu hazırladım size göstermek amacıyla. Banyo kategorisine giriş yaptım. Şimdi bu banyo kategorisinde incelediğimde gözüme ilk çarpan şey buradaki ürün sayısı. Yani bakın 99.000 tane ürün var. Şimdi hemen Amazon'daki çok satan banyo kategorisine giriş yapıyorum. Tabii ki Amazon'un yapısı gereği burada çok ürün sayısını göstermiyor bize. Kaç tane ürün olduğunu göremiyoruz. Ama hiç önemli değil. Benim ilgilendiğim şey burada kaç tane çok satan liste var. Kaç tane çok satan liste var ve her listeye ne kadar müşteri yorumu gelmiş onu anlamaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak Trendyol'u inceliyoruz. Bakın Trendyol'un çok satan listelerinde banyo kategorisinde banyo havlu takımları, nakışlı banyo takımları, hemen aşağısında havlu setleri yer alıyor. Ve yine ev tekstiline ait birçok ürünü bu şekilde listelemişler. Tabii ki bunun hepsine tek tek girip incelemeyeceğiz. İlk bakmamız gereken, yani benim ilk baktığım buradaki değer, buradaki müşteri yorumları. Bakın ilk üründe 1450 müşteri yorum yapmış. İkinci üründe 1160 müşteri yorum yapmış. Üçüncü üründe 1008 ve hep binlerden bahsediyorum. Yani binlerce müşteri yorumu mevcut. Hemen yan tarafa kayıyorum ve Amazon'a bakıyorum. Amazon'daki banyo kategorisinde en çok satan ürünler. Şimdi yorum sayılarına bakmadan önce burada bir farklılık gözüme çarpıyor. Nedir? Trendyol'a baktığınızda çeşitlilik, yani havludan başlıyor. En çok satan havluları gösteriyor. Tabii ki havlu harici ürünler de gözüme çarpıyor. Paspaslar gözüme çarpıyor. Ve banyo kategorisinde aslında bir banyoda olması gereken bütün ürünler burada var. Yani buradaki tuvalet kağıdı asacağından çöp kovasına kadar birçok ürün gözüme çarpıyor Trendyol'da. Bu ne demek oluyor aslında? Bu şu demek oluyor. Trendyol gibi bir platformda çok fazla satıcı var ve çok fazla ürün var. Dolayısıyla çok fazla listeleme var. Aradaki farkı anlayabilmeniz için hemen burada Amazon'a kayıyorum ve Amazon'da bir numaralı ürün, banyo arkadaşı ahtapotlar diye bir ürün var Amazon'da. 2 numarada duş başlığı, 3 numarada tuvalet fırçası. Şimdi şöyle aşağıya doğru iniyorum ve ürünlere şöyle bakmaya başladığımda yine evet banyo ile alakalı ürünler var ama genellikle çok tekil ürünler var. Yani Trendyol'da olduğu gibi tasarımsal ürünler yok. Bu çok dikkatimi çekiyor. Havlu ürünleri, yani ev tekstilini oluşturan asıl banyo kategorisinde olması gereken ürünler Amazon'un çok satan listesinde, yani banyo kategorisinde yer almıyor. Tabii ki bu bir dezavantaj mı? Bana göre dezavantaj. Çünkü müşteri burada aradığı şeyi bulamadığı zaman, ki müşteriden kastım şu aslında. Şimdi şöyle düşünün. Siz Trendyol'da banyo kategorisine giriyorsunuz ve evinize işte bir şeyler alacaksınız ama ne alacağınızı bilmiyorsunuz. Paspas alacaksınız, perde alacaksınız, işte havlu alacaksınız belki başka bir şey alacaksınız. Ne alacağınızı bilmiyorsunuz. Burada şimdi ne alacağını bilmeyen müşteri Trendyol'a girdiğinde aslında ne alacağını çok hızlı karar veriyor. Ama hemen dönüyorum, Amazon'a bakıyorum. Amazon'a baktığım zaman aslında burada ne alacağıma karar veremiyorum, takılıyorum. Çünkü çok fazla tekil ürün var. Tekil üründen kastım bir tane sabunluk mesela. Ya da yani havlu gibi bir ürün yok. Yani banyoda çok kullanılan ürünler yok. Şimdi diğer konu, asıl benim teknik olarak baktığım konu yorum konusu.
Hemen Trendyol'da bu birinci sıradaki banyo arkadaşı ahtapotlar haricindeki ürünler 8 yorum, 3 yorum, 52 yorum, 6 yorum bu şekilde gidiyor. Çok az yorum sayıları var. Yani Trendyol'dan çok çok daha düşük. Hiç Trendyol'un yanına yaklaşamayacak kadar bir yorum sayısı. Şimdi biz satıcılar olarak bunu şöyle yorumluyoruz. Yani ben böyle yorumluyorum. Eğer bir kategoride çok fazla müşteri yorumu varsa, binlerce, yüzlerce müşteri yorumu varsa demek ki bu ürün, bu kategorideki bu ürünler çok fazla kişi tarafından satın alınıyor. Yani şöyle düşünün, siz mesela her satın aldığınız ürünü burada girip yorum yapmıyorsunuz. Belki de 100 müşteriden bir tanesi, belki 2 tanesi yorum yapar. O da hani çok çok aşırı derecede memnun kalırsa yapar ya da hiç memnun kalmazsa sırf kötülemek amaçlı yorum yapar. Trendyol'daki bu istatistiğe baktığımız zaman yani her 100 müşteriden bir tanesi, 2 tanesi yorum yaptığını farz edersek 1160 tane, işte 1008 tane yorum almış bir liste ne demektir? Ne kadar çok satış yapmıştır? Bunu siz kendiniz tahmin edebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla benim şurada kişisel yorumum aslında çok stratejik ve farklı bir yorum olacak. Yani şöyle düşünün, siz burada diyeceksiniz ki Amazon'da daha az müşteri yorumu olduğu için Amazon'da ürünler daha az satıyor. Dolayısıyla ben gidip ürünümü Amazon'da değil de Trendyol'da listeleyeyim diye düşüneceksiniz. Ama benim fikrim şu. Yeni başladıysanız, yani yeni bir kategoride, bu banyo sadece bir örnekti. Yani bu teknoloji kategorisi olabilir, farklı bir kategori olabilir. Yeni bir ürün satıyorsanız, sıfırdan bir ürün listeleyecekseniz ve hiç e-ticaret deneyiminiz yoksa mümkün olduğunca rekabetin en düşük olduğu yerde ürününüzü listeleyin. Yani Amazon'da ürünlerinizi listeleyin. Ama çok satmak istiyorsanız, yatırım bütçeniz müsaitse, daha fazla reklam yaparak ben daha fazla ürün satabilirim, İşte daha fazla görüntülenme elde edeyim, rekabetin tam ortasına dalabilirim, benim bunun için pazarlama bütçem var, ben çok fazla insana ulaşmak istiyorum, çok fazla satış yapmak istiyorum diyorsanız da o zaman Trendyol'da satacaksınız. Tabii ki ben olsam ne yaparım? Ben olsam tabii ki Trendyol'da satarım. Aradaki fark inanılmaz büyük. Ama Amazon'da boş geçmeyin. Çünkü Amazon şu an evet Türkiye'de yeni reklam yapmaya başladı. Yeni biraz açılmaya başladı. Dünyanın en büyük e-ticaret platformu. Yani küçümsenemez bir boyutta. Ama benim önerim kesinlikle yeniyseniz, çok yeniyseniz, bütçeniz yoksa Amazon'da listeleyin. Amazon'da birazcık ufak ufak satışlar yapın. Çünkü listelediğiniz ürünün hemen yukarı çıkması çok basit olacak. Bir tane yorum almanız bile hemen o kategorinin en tepesine çıkmanıza sebep olacak. Fakat Trendyol'da çok yeni satıcıysanız listelediğiniz ürüne 50 tane 100 tane yorum alsanız bile kategorinin en tepesinde olmanız çok mümkün değil. O yüzden yeni satıcılara ben Trendyol'u önermiyorum. Amazon Türkiye'yi öneriyorum. Eski satıcılara ya da portföyü geniş, yatırım bütçesi geniş olan satıcılara da kesinlikle Trendyol'u öneriyorum. Son bir farkı daha göstereceğim. Ondan sonra videomuzun hemen sonuna geliyoruz. Şimdi burada komisyonlar en çok merak edilen konu. Yani komisyondan kastım nedir? Platform komisyonları. Trendyol ne kadar komisyon alıyor? Amazon ne kadar komisyon alıyor? Hemen şurada önce size ilk olarak nesatılır.com'u göstereceğim. Nesatılır.com birçoğunuz biliyor. Oldukça başarılı bir yazılım. Sadece komisyon hesaplama için değil, aynı zamanda entegre olup, entegrasyonu kullanıp işte ürün araştırma, ürün takibi yapma, kelime madeni, sıra bulucu gibi birçok aracı kendi içerisinde barındırıyor. Ücretli özellikleri de var, ücretsiz özellikleri de var. Şimdi ilk olarak Trendyol ve Amazon komisyon hesaplamaları bakın burada. Düzeltiyorum, Amazon komisyonları burada yok, Trendyol komisyonları sadece burada. Buna bastığınız zaman ekranınızda hemen pazar yeri seçtiriyor size burada. Trendyol pazar yerini ben burada seçtim. Şimdi ürün kategorisini seçmemiz gerekiyor. Bizim ürünümüz ne demiştik? Banyo kategorisinden ilerlemiştik. Genel bir kategori seçelim. Mesela şuraya da 100 TL satış fiyatı yazalım. Hesapla diyelim. %18 komisyon oranını görüyorsunuz. Yani Trendyol sizin her 100 liralık satışınızdan 18 TL banyo kategorisine komisyon alacak. Tabii ki buna kargo fiyatı da var. Kargo fiyatında 10 TL gibi düşünürseniz toplamda 100 liralık bir satıştan 28 TL'lik bir komisyon ödüyor olacaksınız. Hemen yan tarafa kayıyorum ve Google'a yazdım. Amazon satış ücret çizelgesi diye şu an ekranda görmüş olduğunuz metni yazdım ve karşıma bu sayfa çıktı zaten. Şimdi burada satış komisyonları bölümünde burada hemen bakın banyo kategorisini arıyorum. Evet.
şu bebek ürünlerini diyebiliriz. Sonuçta banyo kategorisi aşağı yukarı budur. %10'luk bir komisyon alıyor. Zaten birçok kategoride Amazon Türkiye %10 komisyon alıyor. Şimdi burada bir komisyon avantajı var. Tabii ki komisyon avantajı var diye Amazon'da satmak, Amazon Türkiye'de satmak çok mantıklı değil. Rekabetin daha yüksek olduğu, daha hareketli olduğu yerde satmak daha mantıklı. Eğer bir pazarlama bütçeniz varsa, eğer bir reklam gücünüz varsa, eğer influencer'lara ya da işte çeşitli alanlara reklam vererek Trendyol'daki ürününüzü geliştirebiliyorsanız. Ama Amazon'da satmak istiyorum, ben yeni bir satıcıyım diyorsanız da gördüğünüz gibi komisyon oranları hayli düşük. O yüzden Amazon'da bu düşük komisyonlarla yer almak mantıklı olacaktır. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.